Sevgili dostlar, bugün size harika bir pilav yapacağım. Ama önemli olan pilav değil. Benim sevgili Meral arkadaşım bana İsviçre'den harika bir tava getirmiş. Ve tavayı size gösteriyorum sevgili dostlar. Meral beni mutlu etti. Allah da onu mutlu etsin. Çok harika bakır bir tavamız var. Bakın sevgili dostlar. Allah ondan razı olsun. Şimdi onun getirmiş olduğu tavada çok güzel bir pilav yapacağız. Bakalım pilavımız nasıl olacak? Pilavımızın malzemelerini sayıyoruz. 6 tane baget budumuz var. 2 tane kapya biberimiz var. 1 tane patatesimiz var. 1 tane soğanımız var. Böyle 1,5 bardak pirinçimiz var. Bir çay bardağı zeytinyağımız var. Baharatlarımız var. Yaparken görüşürüz sevgili dostlar. Sevgili dostlar bakın şöyle yağımızdan bir bardaktan azıcığını ayırdım. Şimdi tavamız biraz ısındı. Butlarımızı şöyle güzelce yerleştiriyorum. Tavamız çok harika sevgili dostlar. Ben çok bayıldım. Şimdi butlarımız bu şekilde biraz piştikten sonra görüşürüz. Ağzını kapatalım, pişsin. Sevgili dostlar, kapya biberlerimizi bu şekilde 4'e bölüyoruz. İçinin şeylerini ayıklıyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi. Çekirdeklerini ayıklıyoruz. Ben normalde çekirdeğini ayıklamıyorum ama pilava konunca biraz daha farklı işte yapmaya çalışıyoruz. Pilavda çekirdek güzel durmaz. Biraz da estetiğine de bakmak lazım. Böylece güzelce temizlediklerimi şuraya tabağımın yanına ne yapıyorum sevgili dostlar? Koyuyorum. İnşallah şimdi bunu böyle yaptıktan sonra soyup yıkadığımız patatesimizi de şu şekilde karpuz dilimi şeklinde doğruyorum. Bir tane yeterli. Çok olsun istemiyorum. Çünkü yenmezse ziyan oluyor. Siz de kendi ailenize göre eğer kalabalık aileyseniz daha çok doğrayabilirsiniz. Bunu da buraya alıyorum. Şimdi sıra geldi soğanımıza. İlla kırmızı soğan olması gerekmiyor sevgili dostlar. Onu da bu şekilde doğruyorum. Bakın. Mümkün olduğu kadar. Bu şekilde doğruyorum. Ve size zamanla göstereceğim Allah izin verirse. Tamam. Şimdi doğrama işlemimiz bitti. Şimdi kapatalım sevgili dostlar. Butlarımız harika kızarıyorlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Oo, güzel pişmişler. Biraz daha pişmeleri gerekiyor. Böyle güzelce kızaracak bunlar. Şimdi altını bir kısmıştım ben. Birazcık açacağım. Piştikten sonra görüşürüz sevgili dostlar. Baya da pişmişler zaten. Sevgili dostlar bakalım. Butlarımız ne alemde. Bakın sevgili dostlar butlarımız harika oldu. Şimdi sıra geldi neylerimize, kırmızı biberlerimize. Şöyle gücümüzün yettiği kadar yerleştireceğiz dostlar. Şöyle koyacağız ve şu şekilde yerleştireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi patateslerini de şu şekilde
şuralarına yerleştireceğiz ki çok güzel olacak inşallah. Vallahi benim torunlar beni terk etti sevgili dostlar. Ne yaparsınız? Yapacak bir şey yok. Şöyle güzelce yerleştirelim. Gücümüzün yettiği kadar dostlar. Şöyle. Vallahi arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bakın çok güzel oldu. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi soğanlarımıza işin en pratik yerine. Bakın sevgili dostlar, soğanlarımızı şöyle ortaya koyuyorum çoğunluğunu. Şu şekilde. Soğan gerçekten pilavda yakışmaz demeyin. Çok güzel yakışıyor dostlar. Şöyle koyuyorum. Hem lezzet olarak yakışıyor, hem de görünüm olarak yakışıyor. Şimdi bunun ağzını kapatıp altını kısarak biraz pişmesini bekleyeceğiz dostlar. Altını kısıp ağzını kapatıyoruz. Kısık ateşte en az 10 dakika pişiriyoruz. Dostlar bakın harika olmuş. Güzel pişmişler. Tam 10 dakika. Ben namazımı kılıp gelesiye pişmişler. Şimdi şöyle birazcık kekik atıyorum bakın. Çok değil, azıcık. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Herkes lütfen baharatını kendine göre atsın. Şöyle karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar. Biz çok yiyemiyoruz. Ben şöyle azıcık da kimyon. Bir tatlı kaşığı değil. Bu kadar yeterli. Ekledikten sonra şimdi yıkayıp süzgeçte süzdürdüğümüz pirinçlerimizi şöyle güzelce her yerine eşit gelecek şekilde döküyorum sevgili dostlar. Bakın bu şekilde. Şöyle tuzunu da ekliyoruz sevgili dostlar. Herkes kendine göre atsın. Tuzunu, her şeyini. Kendi sağlık ölçülerine göre. Evet. Tabii. Şimdi şu kadar tuz atarız deriz. Olmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Güzelce kaşıkla pirinçlerimizi. Annemin torunları kaçtı, bana kaldı. Evet. Benim torunlarım kaçtı sevgili dostlar. Meral arkadaşımın tavasında bugün harika bir pilav yapıyorum. Teşekkür Antika ediyorum. bir tavaymış. Evet. Bilmem kaç yüzyıllık demişti. Evet. Ben bilmiyorum tabii konuyu. Bana İsviçre'den hediye getirdi. Allah ondan razı olsun. Allah hayrını, hediyesini kabul etsin inşallah. Amin. Dostlar, hediyeleşmek her zaman iyidir. Peygamber Efendimiz ne demiş? Hediyeleşmek iyidir demiş. Hediyeleşelim demiş. Şimdi üstünü basacak kadar da ne yapıyoruz? Suyunu ekliyorum. Şöyle tam ortasından ekliyorum. Pirinçlerimiz üstünü basacak kadar. Eğer siz ölçüsünü bilmiyorsanız ne kadar pirinç koyduysanız o kadar su koyun sevgili dostlar. Birebir. Birebir. Çünkü onun çekme payı fazla yok. Şimdi, Pirincin cinsi yani önemli olan. tabii bir de evet kızım doğru söylüyor, ben onu etmedim. Pirincin cinsi de önemli. Ben teknik bilgiciyim. Pratik bilgim yok. Şimdi ne yapıyoruz? Sıcak suyu koyduk. Pişmek için ağzını kapatıyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Sevgili dostlar, kısık ateşte hiç karıştırmadan suyunu çekene kadar pişireceğiz Allah izin verirse. Gireyim mi gene? Sevgili dostlar, bakın maalesef gücüm yetmeyerek getirdim. Açalım bakalım. Pilavımız nasıl olmuş görelim. Bakın harika gözüküyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Oh, Ters çevirmeyecek misin? ters çevireceğim.
Şöyle üstüne bakıyorum pişmiş mi diye ama harika pişmişler. Şimdi böyle güzelce azıcık bastıracağım sevgili dostlar. Siz de bastırın. Eğer tabağınız tam çıksın istiyorsanız, dağılmasın istiyorsanız şöyle çok değil. Azıcık şöyle bastırdığınızda inanın çok güzel olacak. Bakalım olacak. Bakın şeyimiz tavamız bakır, tepsimiz bakır. Tam bir Osmanlı zamanı yemeğe olacak inşallah. Gücüm yetecek. Üf. Yanarsın, dikkat et. Hoppa. Hakkınızı helal edin. Zor çevirdim. Farkındayız. Bakalım altı nasıl olacak? Tavamız çok ağır. Şimdi kaldırma zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba? Süper anne. Süper oldu. Alıyoruz sevgili dostlar. Yerine koyuyoruz şöyle. Bakın. Ondan sonra Ne yapıyorsun anne? şöyle albenisini ayarlıyorum. Ha, tamam. Şimdi son konuşmanı yapabilirsin. Bakın sevgili dostlar, harika bir pilavımız oldu. Her şeyden önce Allah razı olsun. Gerçekten pakır kapta yemek yapmaktan zevk alıyorum. Pakır kaplarına yemek yapmak bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Onun için bakın, bakırın yeri başka, tadı başka. Bakın sevgili dostlar, benim güzel kızım güzel güzel turşular yapmıştı bize kavanozlarda. Onları açtık ve bakın bir tane yiyeceğim şimdi. Bakın. Kütür kütür. Kanalda bulabilirler. Evet. Şimdi bir de pilavımızın tadına bak. Tadına bakmazsak olmaz. Şimdi bir de bakalım pilavımızın tadı nasıl olmuş. Lezzeti nasıl olmuş bir görelim. Bakın soğanlarına. Soğanlar yiyin beni diyor. Pilava bakın tane tane olmuş harika. Gerçekten mükemmel olmuş. Hadi lezzetine de bak. Evet lezzetine bakacağım tabii ki de. Şöyle yanına da şeylerini koyalım. Turşularını. Ki harika görünüyorlar. Bakın şimdi bir de lezzet. Ay pardon sevgili dostlar elim elime dolaştı. Tam kıvamında olmuş. Kapanış konuşması. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, abone olmayı, hele o güzel fikirlerinizi yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Al diyorum. bunu bir kütürdet de Hoşça kalın turşu diyorum. sesi duysunlar. Gördün mü? Kanalımızda turşu Evet. videolarımız var. Turşu şey var, sekmesi var. Oradan bakabilirsiniz oynatma listelerimize. Evet, teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.